Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Zülcelal'in emri ilahisiyle salı günü yaratılıyor. Daha önce de beyan ettiğim gibi yaratılışın bir anındayız. Katlarına Cenab-ı Hakk'ın emriyle günlerin isimlerini veriyoruz. Allah Zülcelal böyle takdir etmiş, 7 güne bölmüş, 6 günde yarattığını beyan etmiş. Kimileri buna hayasızca ve utanmazca o bir günde dinlenmiş mi şeklinde kötü bir söz, bir küfür kelimesi beyan etmişler. Hakikat bu fütuhatla, bu sözlerle, bu kelamla da bunların bilimsel açıklamaları beyan edilmiş oluyor. Çünkü varlığın varlık olabilmesi için 6 kademe gerekiyor. 6 tane şart lazım yani bir şeyin var olabilmesi için. İkinci şarta geçtik efendim şimdi. Ya Batın ismi şerifinin tecellisiyle varlığın artık varlıkla beraber imtihan süreci başlıyor. Her şey var olduktan sonra bir imtihana tabidir. Pazar ve pazartesi günü hem yaratıldılar hem de artık görülebilir hale geldiler. Ama şimdi bir batın özelliğiyle karşımızdalar. Hakikat salı günü duygunun yaratıldığı gündür efendim. Duyguların var olduğu gün. Dolayısıyla her şeyin arka planı diye tırnak içinde beyan ettiğimiz her ne varsa onlar salı gününün güzellikleri arasında saklanmış tabiri caizse. Saklanmış derken Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam saklamamış bu gerçekleri. O her bir gününe bölmüş, aynı varlığın yaratılışındaki bu özelliklerin güzelliklerine şükredercesine ve onun içindeki güzelliklerle Rabbine daha da yaklaşacağının bilincini ümmetine öğretircesine. Efendim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam salı günleri kendisine gelen bir soru veya özellikle talep mahiyetli sorular olursa bunu bekletirdi. Zira her şeyin arka planında ve onun iç yüzünde ortaya çıkması gereken bir şey vardır. Örnek sahabeden bir tanesi gelir. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam ben şu sahabenin kızıyla veya şu sahabenin kız kardeşiyle evlenmek istiyorum. Ne buyurursunuz, ne emredersiniz derdi. Allah Resulü'nün bir evlilik için tavsiyeleri vardı. Bir de kendisine gelip soru soran, bu benim için hayırlı mıdır ya Resulallah, uygun görür müsünüz, nasıl dersiniz, ne emredersiniz diyenler olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer bu soru kendisine salı günü sorulmuşsa bekle bakalım bir gün daha veya bekle bakalım diyerek o gün cevap vermezdi. Çünkü olayın iç yüzünün ortaya çıkması, karşı tarafın kendisinin duyguların ortaya çıkabilmesi için bir zaman dilimi ve o zaman diliminde yaşanması gerekenler vardı. Hatta bir defasında sahabeden bir tanesi ya Resulallah bugün cevabınızı verseniz iyi olur. Çünkü ben bugün bir haber vereceğim diyerek bir ticaretle alakalı bir sualini sormuştu. Buna başlayacağım ya Resulallah. Başlayayım mı şeklinde sormuştu. Koyunları vardı sahabe-i ikramın. Bunları yola çıkıp araştırmak istiyor. Yola dökülmek istiyor. Nerede, nasıl üretebilirim, nasıl arttırabilirim şeklinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dedi ki bekle. Ama sahabe-i ikram biraz daha sormaya gayret etti. Dedi ki ya Resulallah hani şimdi yola çıkıp bakacağım, araştıracağım. Sen onay verirsen hemen başlayayım. Vakit kaybetmeyeyim. Allah Resulü tekrar etti. Bekle dedi. Şayet sabretmezsen işin iç yüzünden mahrum kalırsın. Hakikaten de sahabe-i ikram Efendimiz bu ikinci bekle sözünü üçletmedi ve bekleyişinin ardından çarşamba günü gitmeyi ve araştırmaya niyet ettiği bölgede bir sıkıntı olduğunu, orada ürünlerini, hayvanlarını orada yetiştirmeye kalksa problem çıkacağını anlamış oldu. Siyer-i Nebi'de göreceğiz inşallah. Efendim böylelikle salı gününü şöyle anlamış oluyoruz. Varlığın bir şeyi anlamlandırabilme süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir şeyin gerçekten anlamı nedir?
Evet, bazen bir şey güzel gibi görüyoruz, çirkin oluyor. Bazen çirkin gibi görüyoruz, güzel oluyor. Hayır da Allah'tan, şer de Hazreti Allah'tan. O yaratmış her birisini. Hikmeti için sabretmek, beklemek gerekiyor. Mekandaki derinlik salı günü yaratılmıştır. Yani siz bir odaya baktığınızda onu derin olarak algılıyor olmanız, uzakları uzak diyor, yakına yakın diyebiliyor olmanız, hatta kendi kalp dünyanızda da birisi için bu benim yakın dostumdur veya uzaktan tanışıklığım vardır şeklinde ona derinlik atfeden, duygularınızı tetikleyen unsurları beyan edebiliyorsanız, salı günü diye adlandırdığımız mekandaki, varlıktaki, özellikle varlıktaki izahat ve yaratılış terminolojisiyle yakinen ilişkili. Efendim, salı günü zamanın algısının yaratıldığı gündür. Bir şeyin neyden sonra olduğunu salı günü yaratılmış olan maddenin biçimi sayesinde anlıyoruz. Hani bugün dünden bir gün sonradır, yarın gelecek olandır diyebilmemiz salı gününün hikmetine atfedilmiş. Ne yazık ki küfrün ciheti de işte bu noktada salı günü yaratılmıştır. Kafirler özellikle İslam tarihinde salı günlerinde ne hikmetse demeyin, işte bu hikmetten ötürü genellikle bize zora sokacak işlere de imza atmışlardır. Allah Resulüne takdir edilmiş şu ilmin güzelliğine bakın ki o da bizlere işin içini ve içeriğini bilmeniz için salı günü bir şeyi çok da düşünmeyin, biraz erteleyin demesi belki de o kafire karşı alınacak bir tedbir için bize söylenmiş en güzel sözlerdendir. Efendim, salı günü madem ki bir şeyin iç yüzünden bahsediyoruz, suya tadın verildiği gündür. Yani magnezyumun, çinkonun ve diğer mineral ve tuzların tatlanmasına vesile olacak maddenin yaratılması, bileşkenin unsurlarının duygu karşılıklarının varlığı salı gününe takdir edilmiştir. Ağaçlarda biliyorsunuz bir çiçekler var ve bu çiçeklerin geneli, ekserisi baktığınızda bir kısımlarında beyazlıklar görürsünüz. Ağaçta beyazlığın varlığı ve beyaz renginin doğadaki karşılığının yaratıldığı gün salı günüdür. Dolayısıyla yine işin konusu bir lezzete, bir duyguya, bir algıya dönüşüyor. Salı günü bir maddenin olmazsa olmazı, algı düzeyinin varlığı için yaratılmış cihetler toplamı olarak beyan edebiliriz. Elbette ki bundan sonra göreceklerimiz var ama onun için yarını saklıyoruz. Şimdilik kalın sağlıcakla.